Herkese merhaba dostlar, ben Ozan. Bu videoda sizlerle beraber 2022'de kullanmak serisinde benden bayağıdır istenen iPhone 11 Pro ile birlikteyiz. Apple'ın iPhone 11 serisiyle ilk Pro modeller karşımıza çıktı. Gerçekten iPhone 11 Pro hem kamera anlamında hem de batarya noktasında önceki serilerden hem kamera yönünde hem batarya anlamında iPhone XS'ten, iPhone X'ten keskin farklar barındırıyor. Özellikle kamera anlamında iPhone 11 Pro oyunun yönünü değiştirdi. Bu serinin devamı için videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Öncelikle iPhone 11 Pro'nun fiyatlarına bakalım. Yurt dışı tarafında şu anda 9.000-10.000 TL bandında, yani 500 euro civarında bulunabilirken ikinci el tarafında cihazın kasasına, pil sağlığına bağlı olarak 14.000 ile 16.000 TL arasındayken yenilenmiş olarak da 17.000 TL bantlarında iPhone 11 Pro'yu rahatlıkla alabiliyoruz. Bu fiyatlarını gerçekten hak ediyor mu? Değerlendirme kısmında detaylıca konuşacağız. İsterseniz iPhone 11 Pro'yu incelemeye başlayalım. Bu kez ilk olarak ekrandan başlayalım. iPhone 11 Pro 5.8 inç XDR OLED bir panelle geliyor. Full HD Plus çözünürlük, 458 ppi piksel yoğunluğuyla telefonda ikonlar, genel görüntü kalitesi açısından oldukça keskin diyebilirim. iPhone 11'e kıyasla da özellikle siyah renklerde tam siyah renkleri yakalayabilirken dokunma hassasiyeti olarak da 180 Hz dokunma hassasiyeti ile beraber ekranı kullanırken almış olduğumuz deneyim bir kademe daha üste çıkıyor ve bunun yanında telefonda bir video izlerken, film izlerken HDR10, Dolby Vision gibi desteklerle de adeta taşınabilir bir televizyon hissiyatı veriyor diyebilirim. 5.8 inçlik bu ekran boyutunun da gayet ideal olduğunu düşünüyorum. Tek elle kullanması da oldukça kolay. Kenar çerçeveleri de ince fakat tabii ki çentik, biraz büyük bir şekilde önümüze çıkıyor. Ekran 60 Hz ama arayüz çok akıcı olduğundan dolayı hızlı, tepkisel bir şekilde çalışıyor. Ekran konusunda sizi kesinlikle memnun edecek bir telefon diyebilirim. OLED panelin getirmiş olduğu avantajlarla da karanlık modda telefonu kullandığımızda batarya ömrüne de bir katkı sağlamış oluyoruz. Bunun haricinde OLED panelin en önemli avantajlarından biri de renkleri tam olarak doğru bir şekilde görebilmemiz. Kesinlikle ekran yönünde iPhone 11 Pro'nun 2022'de yeterli olduğunu düşünüyorum. Tasarımdan bahsedersek ekran tarafında olduğu gibi tasarım anlamında da bir o kadar başarılı. Elle tutuş hissiyatı, çerçevelerde paslanmaz çelik ve arka kapakta buzlu bir camın olmasıyla beraber çok iyi bir düzeyde diyebilirim. Elinize aldığınızda güven veren üst seviye bir telefon kullandığınızı kesinlikle anlıyorsunuz. 8.1 mm kalınlık ve 188 gramlık ağırlığıyla da boyutuna göre kesinlikle ideal. Açıkçası arka taraftaki üçlü kamera düzeninde oldukça şık bir şekilde önümüze çıkıyor. Ana kamerada 12 megapiksel f1.8 diyafram açıklığında HDR, yapay zeka ve portre modunu destekleyen, bunun haricinde OIS'i de bünyesinde barındıran bir kamerayı görürken telefoto kamerasında da OIS desteğini görüyoruz ve yine 12 megapiksellik f2.4 ultra geniş açı kameramız da bulunuyor. Fotoğraf çekim kalitesi konusunda ana kamera ve telefoto kamera muazzam sonuçları ortaya çıkartıyor. Hem gündüzde hem gece çekimlerinde fotoğrafların detaylarında da kayıp minimum seviyede. Renkler konusunda da gerçeğe yakın renkleri fotoğraflar tarafında alabiliyoruz. Video konusunda da 4K 60 FPS'te OIS ile beraber titreşimsiz, sabit, güzel videolar çekebiliyoruz. Bu telefonu alıp içerik üretimi konusunda da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ciddi anlamda profesyonele yakın videolar elde edebiliyoruz. Ön tarafta 12 megapiksel f2.2 diyaframlı 4K 60 FPS EIS destekli bir kameramız da var. iPhone 11 Pro 2022 şartlarında kamera konusunda sanki güncel bir telefon gibi hissettirebiliyor. Halen işinizi fazlasıyla görebilecek bir performansa sahip. Bunun yanında iPhone 11'e oranla da genel anlamda kamera olarak bariz şekilde üstün olduğunu da söyleyeyim. Donanım tarafına geldiğimizde iPhone 11 Pro Apple'ın A13 Bionic işlemcisiyle gelirken 4 GB RAM de bu sisteme eşlik ediyor. Son güncellemeler kurulu olmasına rağmen arayüzde uygulama açılış hızlarında halen eskiye nazaran bir performans kaybı yaşamıyoruz. Güncel iPhone modellerinden de pek de geri kalır bir yanı yok. Oyunlarda
dakikada PUBG'de Ultra HD'de 45 FPS'de oynayabilirken diğer tüm ayarlarda 60 FPS net şekilde sabit bir oyun deneyimi veriyor. Isınma konusunda da cihazımızın fazla ısınmadığını söyleyeyim. Genshin Impact gibi sistemi biraz daha zorlayan, güncel ve yüksek performans isteyen bir oyunda da yüksek grafiklerde 60 FPS grafik ayarında nadir FPS düşüşleriyle akıcı bir oyun deneyimi de alabiliyoruz. Açıkçası bu telefonu istediğiniz kadar zorlayın, halen kesinlikle bir amiral gemisi performansını bize hissettiriyor. Bu performansı da en az 3-4 sene daha koruyacağını düşünüyorum. Batarya tarafında 3046 mAh batarya ve 18 Watt hızlı şarj desteğiyle beraber geliyor. 30 dakikada %50 seviyesinde bataryayı ortalama 1,5 saatte de tam olarak doldurabiliyoruz. Pil ömrü olarak da gün içinde sürekli oyun oynamıyorsanız bir günü kesinlikle çıkartıyor. Pil sağlığınızda kötü bir durumda değilse batarya anlamında da herhangi bir problem yaşayacağınızı düşünmüyorum. iOS 16 ile beraber de halen baktığımız zaman hem performans yönünde hem de bunun haricinde batarya anlamında da herhangi bir kayıp yaşamadığımızı da söyleyebilirim. iOS 16 iPhone 11 Pro'da gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Face ID teknolojisi de hızlı ve kararlı bir şekilde çalıştığını söyleyebilirim. Wi-Fi 6 Bluetooth 5.0 desteğini görürken 5G desteği tabii ki cihazımızda yok. Hoparlör konusunda da iPhone 11 Pro Dolby Atmos destekli stereo hoparlörler bulunduruyor. Ses yüksekliği olarak da bas ve tiz seslerde müthiş bir performans alabildiğimizi söyleyebilirim. Son olarak suya ve toza karşı da IP68 sertifikasıyla 4 metre suya 30 dakika boyunca dayanabiliyor. iPhone 11 Pro alınır mı değerlendirmeye başlayalım. Kamera tarafında performans yönünde malzeme kalitesi bataryasıyla halen bize premium üst segment bir amiral gemisi cihaz deneyimini tam anlamıyla yaşatıyor. Burada baktığımız zaman Apple'ın XDR OLED paneliyle çok kaliteli bir ekran deneyimi alabilirken oyun performansı da video kalitesi de bir o kadar başarılı. 11 Pro iOS 13 ile çıktı ve iOS 19'a kadar da güncellemeleri almaya devam edecek. Yani minimum 3 yıllık bir güncelleme desteğinin kaldığını söyleyebiliriz. Bunun haricinde güncelleme desteği kesildiği zaman da en az 3 yıl daha kullanım ömrü olacak. Yani şu an için bile uzun ömürlük açısından 5-6 yıl boyunca size herhangi bir problem yaşatmadan günlük işlerde oyun oynarken de sizi idare edebilecek uzun ömürlü bir telefon diyebilirim. Batarya performansı da bir gününüzü halen rahatlıkla çıkartabiliyor. Tabii ki pil sağlığı burada en önemli etkenlerden. iPhone 11 Pro'da pil sağlığı %85'in altına düşmediği sürece gerek oyun odaklı bir kullanım olsun gerekse günlük kullanımda sosyal medya uygulamalarında tam anlamıyla ortalama bir günü çıkartacak düzeyde. iOS 16 ile ekran süreleri 7 saat civarına kadar düştü ama ilerleyen güncellemelerle iOS 15'te olduğu gibi tekrardan batarya yönünde iyi bir seviyeye gelecektir. Açıkçası şu anda sıfır bir iPhone 11 almak yerine 11 Pro kesinlikle daha mantıklı. Evet, iki cihazda da aynı işlemci, aynı donanım bileşenleri ve hemen hemen benzer bir batarya performansı bulunuyor. Ama iPhone 11 Pro'da kamera tarafında telefoto lensinin bulunmasıyla, OLED ekranıyla ve tasarım anlamında çok daha premium hissettiren bir cihaz diyebilirim. Şu anki fiyatlarına baktığımız zaman da yurt dışı olarak alırsanız 9000 TL bantlarında temiz bir 11 Pro bulabiliyoruz ve şu an için pasaport kaydıyla ortalama 12.000 TL yani 600 euroya denk gelmiş olacak. Ancak yılbaşından sonra e-mail kaydı 6000 TL olacağından yılbaşından sonrası için kayıtsız bir 11 Pro almak pek de mantıklı değil. İkinci el ve yenilenmiş olarak bakmanızı öneririm. iPhone 11'in 128 GB fiyatına 64 GB'lık bir 11 Pro bulunabiliyor. Maalesef ki 11 Pro'da 128 GB seçeneği yok. O yüzden 256 GB ile 64 GB arasında büyük bir fiyat farkı oluşuyor. Telefonda çok fazla fotoğraf, video çekiyorsanız ara ara bilgisayara veya harici disklere aktararak idare edebilirsiniz. Dostlar, genel bütünüyle iPhone 11 Pro'nun sizi hiçbir şekilde üzeceğini düşünmüyorum. Hoparlör performansı da neredeyse bir stüdyo kalitesindeyken diğer yönleriyle de 2022 yılında beni kesinlikle tatmin etti. Sizce iPhone 11 Pro 2022 yılında alınır mı? iPhone 11 Pro hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi merak ediyorum. Ayrıca 2022'de kullanmak serisinin bir sonraki konu hangi telefon olsun? Onu da yorumlarda yazarsanız sevinirim. Yeni videolardan haberdar olmak için de abone olmayı unutmayın ve bir sonraki video kadar hoşça kalın.